Sevgili izleyiciler, canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ikinci yarısı başlıyor. Öncelikle bir telefon bağlantımız olacak. Manisa'ya uzanacağız. Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mertel Yıldız hattımızda ve kendisiyle oda hakkında sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Mertel Bey, günaydınlar diliyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu saatte aradığınız için. Evet efendim, Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı olarak önce kurumunuzun faaliyetleri hakkında sizden bilgi alalım, sohbetimize böyle başlayalım. Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 2007 yılında 6343 sayılı yasa gereği bölgesinde bulunan, yani Manisa'nın 17 ilçesinde bulunan veteriner hekimlerin mevcut haklarını korumak, veteriner hekimlik faaliyetlerini düzenlemek ve veteriner hekimlik faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kuruldu. Kuruluş aşamasından beri yönetim kurulu üyesiyim. 2 dönemde de başkanlığını yapıyorum. Veteriner hekimler sadece serbest veteriner hekimler olarak görev yapmıyorlar. Kamuda bulunan veteriner hekimlerimiz var. Aynı zamanda pek çok işletmede serbest olarak çalışan ve serbest klinik faaliyet yürüten veteriner hekimlerimiz mevcut. Peki efendim, hem kamuda hem de serbest çalışanlar odanıza üye olabiliyor. Şu anda üye sayınız kaçtır? Kamuda serbest çalışanlar ve çeşitli firmalarda görev alan veteriner hekimlerimizin toplam sayısı, üye olanların toplam sayısı şu anda 327 civarında. Peki efendim, veteriner hekimlerin faaliyet alanları nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim. Aslında veteriner hekimlik sadece kamuda şöyle görülüyor. Hayvan tedavi eden, hayvanların hastalıklarıyla ilgilenen, tedavi ve şeyde bulunan, hastalıkları tedavi eden insanlarmışız gibi görünse de bizler için şu anda önemli olan sadece şey değil, tedavi eden insanlar değiliz. Bizler veteriner hekimler olarak hayvan sağlığının yanı sıra çevre sağlığının korunmasında da çok ciddi etkilerde bulunuyor. Çok ciddi faydalarımız var. Bu faydalar şöyle sıralanabilir. Vektörlerin en azından şey yapılmasıyla birlikte, bertaraf edilmesiyle birlikte salgın hastalıkların ortamdan kaldırılmasını sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda gıda işletmelerinde serbest veteriner hekim olarak çalışan pek çok arkadaşımız mevcut. Çiftlikten sofraya sağlıklı gıdanın ulaşması anlamında çok ciddi faydalarımız var. Peki Türkiye genelleyecek olursak tarım ve hayvancılık anlamında veteriner hekimlerin faydaları, katkıları nelerdir? Bunları altını çizerek anlatalım lütfen. Veteriner hekimler tarım ve hayvancılık anlamında katkıları tabii ki yadsınamaz boyutta. Çünkü veteriner hekimlerimiz tarım ve hayvancılığın gelişimi anlamında çok ciddi etkilere sahipler. Hayvanları tedavi etmelerinin yanı sıra bulaşıcı hastalıkların eradikasyonu anlamında da çok ciddi fayda sağlıyorlar. Bulaşıcı hastalıkları eradike ederek halk sağlığına hizmet veriyorlar. Hayvandan insana bulaşması muhtemel yaklaşık 250'den fazla zoonoz hastalıkla ilgili koruyucu hekimlik sayesinde insanlara hastalıkların bulaşmasını engellemiş oluyorlar. Bu en büyük etmenlerden bir tanesi. Hayvancılığın gelişimi anlamında da suni tohumlama faaliyetlerini yürütürken suni tohumlama faaliyetlerinde de hayvanların daha verimli ve sağlıklı bir şey oluşması sağlanıyor. Çok pardon. Hayvanların daha verimli ve sağlıklı oluşması sağlanıyor. Bu sayede verim artışlarıyla birlikte suni tohumlama özellikle bizim için çok önemli. Suni tohumlamada daha verim daha yüksek hayvanların elde edilmesine çok ciddi faydalarımız sağlanmış oluyor. Peki suni tohumlamayı biraz açalım. Suni tohumlama herhalde bu dönemlerde çok da sık karşılaştığımız, duyduğumuz bir terim. Geçtiğimiz günlerde yine Manisa'da bu konuyla ilgili bir kurs vardı ve bu kurs nedeniyle de eğitimler verildi. Bunun haberini de bizler izleyicilerimizle paylaşmıştık zaten. Suni tohumlama konusuna biraz daha değinelim istiyorum. Suni tohumlama faaliyetlerinin hayvancılığa ve hayvancılığın gelişimine çok ciddi bir katkısı var. Sonuçta bizler için suni tohumlama hayvancılıkla alakalı en önemli etmenlerden bir tanesi. Bunun arttırılması, selektif hayvanların oluşturulması ve selektif hayvanların verimin arttırılması sayesinde daha efektif olarak kullanılmasını sağlayan uygulamalardan bir tanesi. Ancak son dönemlerde
suni tohumlama faaliyetleri yürütülürken biliyorsunuz belli yönetmelikler kapsamında sınırları belirleniyor devlet tarafından, hükümetimiz tarafından. Ancak son dönemlerde bir yönetmelikten bahsediliyor. 50 hayvan üzerinde hayvan varlığı bulunan lise ve dengi okullardan mezun olmuş insanların da suni tohumlama yapma yetkisine kavuşması planlandığı söyleniyor. Yeni bir yönetmelik taslağı mevcut. Bu yönetmelik taslağında bize göre veteriner hekimlerin haricinde suni tohumlama yapılması çok ciddi sorunlar teşkil edecektir. Bunlardan bir tanesi sonuçta suni tohumlama faaliyeti sadece hayvanı gebe bırakmak için yapılan bir faaliyet değildir. Sonuçta amacı suni tohumlama faaliyetinin hayvanı gebe bırakmak, ırk ıslahını sağlamaktır ama ırk ıslahını sağlarken gebe bırakılacak olan hayvana uygun tohumu seçmek, yani uygun boğayı seçmek ve boğa ile hayvanın tohumlanmasını sağlamak, gebelik sürecinin daha iyi geçmesini ve doğum sırasında sıkıntıların yaşanmasını engellemek anlamında boğanın seçimini düzgün yapmak bir bilirkişi işidir ve bu da veteriner hekimdir. Hakeza veteriner hekimler döllenme ve doğum alanında yaklaşık 5 yıl ciddi bir eğitime maruz bırakarak mezun olan insanlar. Peki efendim, girişimlerden bahsedildi. Bu girişimler eğer olumsuz sonuçlanırsa meslek camiası olarak tavrınız nasıl sonuçlanacak? Biraz da bundan bahsedelim. Bizler dediğim gibi bu olayın patogenizmi, fizyolojisini ve tüm eğitimini almış insanların yapması taraftarı. Bu konuyla alakalı 56 odamızın da pek çok girişimi mevcut. Türkiye'de 56 adet veteriner hekimler odası mevcut. Ancak bağlı bulunduğumuz bir üst kurum var. Bu üst kurumda Türk Veteriner Hekimleri Birliği. Türk Veteriner Hekimleri Birliği böyle bir yönetmenin kabul edilemeyeceği, bahsettiğim sebeplerle doğru olmayacağına dair girişimlerde bulundu. Tarım Bakanlığı ile şu anda görüşüyor. Bununla ilgili resmi yazılarını yazdı. Hakeza daha öncesinde de ziraat mühendislerinin bu konuyla ilgili, yani suni tohumlama yapma etkisinin alınmasıyla alakalı bir girişimleri olmuştu ve bu girişim mahkemeye verilerek Danıştay tarafından bahsettiğimiz gerekçelerle de reddedilmişti. Veteriner hekimlerin yapması uygun görülmüştü. Sanıyorum bu anlamda girişimler devam edecektir. Evet, bu yüzden izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz husus var mıdır? Veteriner Hekimler Odası Başkanı olarak hangi konulara değinmek istersiniz? Sonra da size veda edeceğiz. Öncelikle bize vakit ayırarak bizleri programınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Veteriner hekimlik en başta da bahsettiğim üzere sadece hayvan tedavi eden insanlardan oluşmuyor. Birlikte yaşadığımız dostlarımızın tedavisi, dostlarımıza olan yaklaşımlarımızla birlikte büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan ve hayvancılığın gelişmesi için çok ciddi faaliyetlerimiz var. Hakeza gıda işletmelerine çalışan veteriner hekimlerin sayesinde çıktıktan sonra güvenli ürünlerin, güvenli gıdanın erişiminde veteriner hekimlerin çok büyük bir rolü var. Aynı zamanda hayvancılığın gelişimi için çok ciddi projelerde veteriner hekimlerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar ve insanlara da belki hayvan hekimi olarak geçiyoruz ama bizler insanlara bulaşması muhtemel zoonoz hastalıklardan eradikasyon programlarımız ve koruyucu aşılarımızla insanlarımızı koruyoruz. Bu anlamda çok kutsal bir mesleğe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu mesleğin değerinin gün geçtikçe bilineceğini ve artacağını inanıyorum. Bu değeri arttırmak anlamında da bize destek verdiğiniz için size teşekkür ederim meslektaşlarıma. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Verdiğiniz programımıza katkılarınız için, verdiğiniz bilgiler için tekrardan sizinle bir bağlantıya geçmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sevgili izleyiciler, Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mertel Yıldız hattımızdaydı ve kendisiyle oda hakkında bilgi aldık ve tabii veteriner hekimlerin şu dönemde konuştuğu konular üzerine de bir takım sohbetlerimiz oldu. Şimdi ise gündemdeki gelişmelerle devam edeceğiz. İstanbul'a uzanalım öncelikle. 9. Avrasya İslam Şurası'nın açılış